Avrupa'nın sömürgeci güçleri deyince akla ilk gelenler İspanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler olur. Belki biraz daha üzerine düşünsek Hollanda ve Belçika'da verilebilecek cevaplar arasında yer alır. Ancak gözden kaçan bir ülke daha var. Saydığım bu güçlerin arasında mütevazı bir dükalık olarak karşımıza çıkan Lüksemburg'un şaşırtıcı sömürgecilik faaliyetlerinden haberiniz var mıydı? Lüksemburglular sadece kendi sömürgelerini kurmak için yola çıkmakla kalmadı, aynı zamanda Afrika'daki baskılardan da yararlandı. Kıtanın en acımasız sömürgesi olan Belçika Kongosu'nun devamlılığı için önemli bir rol oynadılar. Pekala, Lüksemburg'un neden bu kadar hırsı vardı ve Belçika Kongosu üzerinde neden bu kadar etkili oldular? Tüm bu soruların cevapları için tarihin derinliklerine doğru yolculuk yapmamız gerekiyor. Videoyu beğenmeyi ve 100.000 yolunda destek olmak adına kanala abone olmayı unutma. Bu küçük devlet 963 yılında kuruldu. Fakat kuruldu demek ne kadar doğru bilemedim. Çünkü aslında satın alındı. 2. Siegfried'in Luxemburg Kalesi'ni satın almasıyla yeni bir kontluk ortaya çıktı. Bu kale daha sonra tüm ülkeye adını verdi ve bu soya dayananlar kendilerine Lüksemburg kontları demeye başladı. Uzun yıllar boyunca Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kaldılar ve yüzyıllar boyunca önem ve güce sahip oldular. Ancak bir süre sonra çevre kontluklar tarafından yutulmamak adına genişleme fikirleri başladı. 13. yüzyılın sonunda Lüksemburg kontları önemli bir bölgede hüküm sürüyordu. Hatta aile o kadar güçlüydü ki Lüksemburg soyundan gelen 7. Henrik'in 1308 yılında Kutsal Roma İmparatorluğu'nun ve tüm Alman ulusunun imparatoru seçilmesiyle Lüksemburg gücünün zirvesine ulaştı. 2 yıl sonra oğlu Joan, bugünün Çekya'sı, o zamanın Bohemya'sının kralı oldu. Lüksemburg hanedanlığı bu süreçten sonra Orta Çağ boyunca 4 Roma imparatoru çıkardı. Ancak Napolyon savaşlarına kadar büyük ölçüde Fransız yönetimi altında kalsalar da 1815 Viyana Kongresi ile bu durum değişmeye başlamıştı. Büyük dükalık olarak bağımsızlığını kazandığı gibi yeni kurulan Alman Konfederasyonu'nda bir üyesi oldular. Dolayısıyla bu çift rol, Lüksemburg'un hem Hollanda Krallığı hem de Alman Konfederasyonu ile iyi ilişkiler kurmasını sağlayan benzersiz bir siyasi duruma yol açtı. 1830 yılında gerçekleşen Belçika devrimi ve ardından Belçika'nın bağımsızlığını kazanması, Lüksemburg için daha fazla değişiklik anlamına geliyordu. Öyle ki ülkenin Fransızca konuşulan kısmı Belçika'ya katılmıştı. Zaten bugün Belçika'da Lüksemburg adını taşıyan bir bölge daha bulunuyor ve burası ülke olan Lüksemburg'dan daha büyük. Öte yandan Almanca konuşulan kısımsa Alman Konfederasyonu'na bağlı kaldı ve böylece Hollanda ile olan iyi ilişkilere devam edildi. 1867'de Lüksemburg krizi sırasında Prusya ve Fransa, Lüksemburg'un statüsünü tartıştığında Lüksemburg'un tam bağımsızlığı ve tarafsızlığı Londra Anlaşması ile kesinleşti. Bu durum Lüksemburg tarihinde yeni bir dönemin başlangıcıydı. Çünkü bu dönemden sonra ülke yabancı müdahalelerden kurtuldu ve uluslararası alanda aktif hale geldi. İşte bu dönemde Afrika'nın sömürgeleştirilmesi de gerçekleşti. Lüksemburg'un büyük bir kısmı Belçika'ya dahil olduğu için iki devlet arasında yakın bağlar sürüyordu. Dolayısıyla Lüksemburg'un da Belçika'nın sömürgecilik faaliyetlerine katılması şaşırtıcı değildi. Belçika Kralı 2. Leopold, sömürgeleştirmenin en hevesli savunucularından biriydi ve 1885'te Berlin Konferansı'nda Afrika'ya genişleme izni aldı. O dönemlerde Orta Afrika'da, yani bugünkü Kongo sınırlarında, Avrupa'nın büyük güçleri kendi çıkarları arasında bir tampon bölge oluşturmuş ve bu bölgeyi Belçika Kralı'na vermişlerdi. Sonrasında Leopold burayı kendi özel mülkü olarak ilan etti. Bahsedilen bu yerin büyüklüğünü daha iyi anlatmak için küçük bir kıyaslama yapmak istiyorum. Belçika'nın o dönemde yaklaşık 30.000 kilometrekarelik bir alanı bulunuyordu. Ancak Leopold'un Kongo bölgesi 2.3 milyon kilometrekareden biraz daha büyüktü. Yani bu sömürge Belçika anakarasından yaklaşık 80 kat daha büyüktü. Dolayısıyla yönetilmesi de oldukça zorluydu. İşte tam da bu noktada devreye Lüksemburglular girdi. Lüksemburg, Belçikalılara sadece ek askeri destek ve insan gücü sağlamakta kalmadı. Aynı zamanda ekonomik olarak da her iki tarafın yararına olacak bir fırsat sundu. Lüksemburglu yatırımcılar o dönemlerde bu koloninin geliştirilmesi için ilk yatırım yapanlar arasında yer alıyordu. Fakat 2. Leopold yönetimindeki Kongo sonraki 10 yıllarda kıtanın en acımasız kolonisi haline gelecekti. Öyle ki Belçika sömürgeciliği döneminde burada 10 ila 15 milyon insan öldü. Çünkü Leopold, Kongo'nun muazzam zenginlikleriyle özellikle fil dişi ve kauçuk gibi doğal kaynaklarla ilgileniyordu. Maksimum karlılığı elde etmek için yerli halk son derece acımasız koşullar altında çalışmaya zorlanmıştı.
Maalesef ki kotaların karşılanmaması durumunda el kesme gibi cezalar da dahil olmak üzere korkunç bir ceza ve sindirme sistemi uygulandı. Öte yandan birçok Lüksemburglu Kongo Serbest Devleti ve Belçika Kongosu'nun tamamı boyunca kilit pozisyonlarda bulundu. Bunlar arasında Belçika ordusunda kariyer yapan yüksek rütbeli generaller, keşif liderleri, mühendisler ve bu acımasız sistemin kurulması ve sürdürülmesinde katılan ekonomi liderleri vardı. Ancak sömürgeleştirmeye katılan sadece bireysel aktörler değildi. Lüksemburg Devleti de bir bütün olarak bu süreçte yer aldı. 19. yüzyılın sonlarına doğru Circle Colonial Luxembourgs ve Alliance Colonial Luxembourg gibi devlet destekli birkaç sömürgeci dernek kuruldu. Böylece Lüksemburg Devleti sömürge propagandası yaparak sömürgeleştirmeyi cazip hale getirdi. Bunun sonucunda binlerce Lüksemburglu dünyaya yayılmaya başladı. Elbette bu hırslar arasında toprak edinme arzusu da bulunuyordu. Ancak Lüksemburg'un diğer sömürgeci devletlere göre nüfusu oldukça azdı. Ayrıca ülkenin denize kıyısı olmaması sebebiyle bu hayaller pek de gerçekleşmedi. Dolayısıyla birçok Lüksemburglunun Kongo'ya göç etmesine rağmen bölgede küçük bir Lüksemburg kolonisi kurma isteği gerçekleşmedi. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi durumunda Leopold'un onlara savaş açacağı da oldukça aşikar. Daha fazla para kazanmak için yerli halkı sömüren ve hatta onların ellerini kesen bir adamdan başka ne beklenir ki? Öte yandan Lüksemburg için şunu da söyleyebilirim ki, sömürgecilik hayalleri aslında sadece Kongo ile sınırlı değildi. Bu küçük ülkenin başka kolonilerde de etki alanları bulunuyordu. Hatta 1000'den fazla Lüksemburglu paralı asker Hollanda'nın Endonezya'daki sömürge ordusunda savaştı ve bu askerler zaman zaman diğer devletler tarafından da işe alındı. Ayrıca Lüksemburglu misyonerler ve rahibeler dünyanın çeşitli kıtalarında faaliyet gösterdiler. Öte yandan Kongo Serbest Devleti'nin 1908'de Belçika'ya devredilmesi ve Belçika Kongosu olarak değiştirilmesiyle Lüksemburglular koloninin sömürüsünü sürdürmek için doğrudan Belçika Devleti ile işbirliği yapmaya başladı. Birçok Lüksemburg şirketi kauçuk ve fil dişi gibi ham maddelerin ithalatına dahil olmuştu ve bu ham maddeler ya yerel olarak işleniyor ya da Almanya, Fransa gibi diğer komşu ülkelere satılıyordu. Fakat tüm bunlara rağmen Lüksemburg uzun süre boyunca sömürgeci ilişkilerini gizli tutmaya çalıştı. Lüksemburg'un resmi bir sömürge gücü olmadığını ve hiçbir zaman resmi kolonilere sahip olmadığını kanıtlamak için uğraşlar verdi. Ancak bana kalırsa bu durum o kadar da basit değil. Evet, Lüksemburg geleneksel anlamda bir sömürge gücü olmasa da askeri, siyasi ve ekonomik olarak birçok koloniye katılması nedeniyle sadece gözlemci olarak değil, aktif bir katılımcı olarak sürece dahil oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Ayrıca 100.000 yolunda bana destek olmak için kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsin. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.